İnsanlar doğanın hazinelerini süs eşyasına dönüştürerek kendi hikayelerini takılarla anlattılar. Afrika ve Orta Doğu'nun ilk insanları deniz kabuklarına minik delikler açar, onları ipe dizerek boyunlarını asarlardı. Belki de bu kabukların onları kötülüklerden koruyacağına inanırlardı. Her kabuk, her boncuk, ritüellerde ve günlük yaşamda birer sembol, birer nazarlık olurdu. Zamanla takıların dili değişti. Altın ve gümüş gibi değerli madenler insanların ellerinde ihtişama dönüştü. Daha sonra plastik devreye girdi ve renk cümbüşüyle takı dünyası sınırlarını genişletti. Artık yalnızca zenginler değil, her kesimden insan rengarenk takılarla süslenebiliyordu. Böylece takılar tarih boyunca insanların kendini ifade etme aracı oldu. Kimi gücünü, kimi zarafetini, kimi ise koruyucu sembollere olan inancını takılarla yansıttı. Öyle görünüyor ki her bir takı insanın anlatmak istediği bir hikayeyi sessizce dile getiriyor. Deniz kabuğu boncuklar, milattan önce yaklaşık 100 bin. Erken modern insanlar Afrika ve Orta Doğu'da deniz kabuklarına delikler açıp bunları kolye ve bilezik yapmak için bir araya getirdiler. Bu takıları kötü ruhlardan korunmak veya ritüel törenler için takıyor olabilirler. Mısır takıları, milattan önce yaklaşık 3000 ila 300. Antik Mısırlılar parlak takılara bayılırdı. Erkekler, kadınlar ve çocuklar altın veya bakırdan yapılmış yaka kolyeler, küpeler ve madalyonlar, mavi lapis lazuli gibi yarı değerli taşlar ve renkli cam boncuklardan yapılmış takılar takarlardı. Çin yeşim taşı, milattan önce yaklaşık 1000. Yeşil ve sert bir taş olan yeşim taşı, antik Çin'de hem görünüşü hem de kötü ruhları uzak tuttuğuna inanıldığı için altından daha değerli görülüyordu. İskit altını, milattan önce yaklaşık 700. İskitler, Orta Asya'da yaşayan ve zenginliklerini yanlarında taşıyan göçebe bir halktı. Takı takar ve zırhlarını, giysilerini altın süslemelerle donatırlardı. Bu tarak, savaşan savaşçı figürleriyle süslenmiştir. Kelt torkları, milattan önce yaklaşık 500 ila 100. Tork, genellikle altın veya bronzdan, bakır ve kalayın sarımsı kahverengi karışımı yapılmış, burulmuş metalden ağır bir boyun veya kol halkasıdır. Bu takılar yüksek rütbeye sahip Kelt erkekleri ve kadınları tarafından takılırdı. Keltler Almanya'dan Britanya ve İrlanda'ya kadar Batı Avrupa'da yaşamışlardır. Roma kehribarı, milattan sonra yaklaşık 100. Romalılar Baltık Denizi'nin Kuzeydoğu Avrupa kıyılarından ithal ettikleri kehribara, fosilleşmiş çam reçinesi, büyük değer verirlerdi. Bu kehribarlar kolye, yüzük ve kullanıcıyı koruması için muska olarak işlenirdi. Aztek takıları 1325 ila 1521. Meksika'da Aztek soyluları çok sert bir volkanik kaya olan obsidiyenden yapılmış dudak takıları, kulak ve burun takıları takarlardı. Ayrıca yeşim taşı, turkuaz, deniz kabukları ve tüylerle süslenmiş farklı türde takılar da kullanırlardı. İnka altını, milattan sonra yaklaşık 1400. Peru'nun İnkaları, güneşin teri olarak tanımladıkları altına büyük değer verirlerdi. Yalnızca tanrılara en yakın olduğuna inanılan imparator ve soyluların bu tür tören maskesi gibi altın eşyalar takmalarına izin verilirdi. Elizabeth dönemi incileri 1558 ila 1603. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in portrelerinde uzun beyaz inci dizileri taktığı ve elbiselerine tek tek inciler işlendiği görülür. Birçok kültürde inciler saflık ve sadakat sembolüdür. Kraliyet elması 1792. Fransız devrimi sırasında Fransa kraliçesi Marie Antoinette'in mücevherleri çalındı. Bu mücevherler arasında şimdi Smithsonian Enstitüsü'nde sergilenen nadir mavi hop elması da bulunmaktadır. Victoria dönemi aşk sembolü yaklaşık 1880. Victoria döneminde İnsanlar sevdiklerine gizli mesajlar göndermek için takıları sıkça kullanırdı. Bu yüzükteki değerli taşların ilk harfleri adore, hayran olmak kelimesini oluşturur. Art Nouveau takıları
yaklaşık 1900. Art Nouveau, yeni sanat tarzındaki takılar Avrupa ve Amerika'da çok popülerdir. Doğadaki unsurlardan ilham alan bu tarz, sarmaşık veya yusufçuk kanatlarını andıran uzun, kıvrımlı çizgilerle dikkat çeker. Art Deco 1920'ler ila 1930'lar. Geometrik tasarımlar Art Deco dönemine özgüdür. Modern endüstriyel tasarımı yansıtan sade ve net çizgiler kullanılır. Özellikle elmaslar başta olmak üzere değerli taşlar, platin ve beyaz altın zeminlere sıkça yerleştirilir. Kostüm takıları 1930'lar ila 1950'ler. Bilezik ve broş gibi farklı aksesuarlar değerli taşlar yerine cam, plastik ve sert akrilikten yapılır. Buna kostüm takısı denir ve uygun fiyatlı olduğu için oldukça popüler hale geldi. Yıldız takıları 2011. Aktris Elizabeth Taylor'ın mücevher koleksiyonu 116 milyon dolara satıldı. Koleksiyon, bir zamanlar İngiltere Kraliçesi 1. Mary'e ait olan La Peregrina incisi ve bu zümrüt ve elmas kolye gibi birçok değerli parçayı içerir.